Merhaba arkadaşlar. Birkaç ilmek YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu görmüş olduğumuz yeleğin çalışmasını yapacağız. Modelimizin ismi Bonbon Şekeri. Bebek örgülerine çok yakışan bir model. Bu şekilde arkadaşlar boyundan başlamalı yeleğimiz. Bu şekilde kenarlarda ajur çalışmalarımız var, artırma çalışmalarımız var. Daha sonra kollar bittikten sonra kolları kesiyoruz. Diğer kolu da kestikten sonra koltuk altlarından birleştirip gövdede model kısmımızı uyguluyoruz. Çok kolay, basit bir model. Düz örgü bilen, düz ve ters örgü bilen bütün arkadaşımın rahatlıkla yapabileceği bir model arkadaşlar. Yeleğimiz 1-1,5 yaşa göre uygundur. Yeleğimi kartopu Baby One ipiyle ördüm. 250 metre uzunluğunda, 100 gram ağırlığında bir ip ve 3,5 numara şiş kullandım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 6 adet de düğmemiz var. Evet, yeleğimiz bu şekilde. Örecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Buyurun hep beraber başlayalım. Evet arkadaşlar, ben 3,5 numaralı şişime toplamda 80 ilmek attım. Ayrımlarını da yaptım. Şimdi sizlerle beraber onu yapacağız. Kullandığım ip kartopu Baby One. Bu şey böyle fıstık yeşili bir ip. Cıvıl cıvıl bir renkle başladım yine bebekler için. 100 gram ağırlığında, 250 metre uzunluğunda anti peeling özellikle bir ip arkadaşlar. Kartopu Baby One. Renk numarası da K494. Bu renkte yapmak isterseniz, ben çocuklar için cıvıl cıvıl olsun istedim. Böyle bir yeşille başladım. Şimdi arkadaşlar 3,5 numaralı şiş dedim. 80 ilmek attım ve toplamda 5 sıra haroşa boyunca ördüm. Şimdi ayrımlarını yapacağız. Ayrımlarından önce düğme deliği de yapacağım. Önler için 15'er ilmek ayırdım. Aralar için, artırma yerleri için 2'şer ilmek koydum. Kolumuz için 9 ilmek. Yine ara için 2 ilmek ve arka için 24 ilmeğim var. Aralar 2'şer, sonra kol ilmeğim 9 ilmek, 2 tane ara ilmeğim ve 15 tane de ön ilmeğim var arkadaşlar. Bu ön ilmeklerin 7'şer tanesini pat olarak, ilik patı olarak ayıracağım. Hep haroşa olarak devam edecek. Daha sonra diğerlerini üst robasında düz örgü olarak öreceğiz. Şimdi hep beraber başlayalım arkadaşlar. Evet. 1 2 3 ilmek ördüm. Bir doladım. Bir tane 2 ilmeğimi bir aldım. Bir tane eksiltme yaptım yani. 2 4 5 6 ve 7 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Toplamda 15 ilmek öreceğiz. 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. 15 ilmeğimi ördüm. İlmek tutucuma geldim. Yani artırma yerime ilmek tutucumu çıkartıyorum ve bir tane gizli artırma yapıyorum arkadaşlar. Evet, bir tane gizli artırmamı yaptım. 1 2 ilmeğimi ördüm ve bir gizli artırma daha yapıyorum. Evet, ilmek tutucumu çıkardım ve kolumuz için toplam 9 ilmeğimiz var. 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ilmek. 9 ilmeğimi ördüm ve artırma yerimdeyim. Bir tane gizli artırmamı yapıyorum. 2 ilmeğimi örüyorum ve tekrar bir tane daha artırmamı yapıyorum. Ve şimdi 24 ilmeğim var arka için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. Arka ilmeklerimi ördüm. Tutucumu çıkardım. Bir tane gizli artırma yapıyorum. Ve 2 ilmeğimi örüyorum. Tekrardan bir tane artırmamı daha yapıyorum. Evet, kol ilmeklerimize geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane kol için ilmeğimi ördüm. İlmek tutucumu çıkartıyorum ve bir tane gizli artırma yaptım. 2 ilmeğimi örüyorum. Tutucumu çıkardım ve bir tane daha gizli artırma yapıyorum. Evet. Toplamda 15 tane de ön ilmeğimiz var. Geri kalan ön ilmeklerimi örüyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk artırma sıramızı yapmış olduk roba kısmımızda. Şimdi artışlarımızı hep ön taraftan yapıyoruz biliyorsunuz. Şimdi ilk 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Ve sıra sonunda 7 ilmek kalana kadar bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum arkadaşlar. Evet, artırmış olduğum ilmekleri bile ters örgü örüyorum. Tekrardan söylüyorum. İlk 7 ve son 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum ve aradaki kalan bütün ilmeklerimi ters örgü olarak bu şekilde örüyorum. Evet. Önden düz, arkadan ters olarak roba kısmımızı oluşturacağız. Ve arkadaşlar artırmalarımızı dediğim gibi hep örgümüzün ön yüzünden yapacağız. Arka kısımda hiçbir işlem uygulamadan örgümüzü öreceğiz. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar ters örgülerimizi örelim. 7 ilmeğimizi de haroşa olarak örüp gelelim ön tarafta. Evet arkadaşlar, arka sıramı ördüm. Şimdi tekrar ön sıradayız ve tekrar artırmalarımızı yapacağız. Evet, ilk 7 ilmeğim haroşa. Her zamanki gibi arkadaşlar, ilk ilmeğimi hep örmeden alıyorum. Arka sırada örüyorum. Ön sırada başlarken örmeden alıyorum arkadaşlar. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ve
bakın artırma ilmeğimiz. Bir önceki sırada bu ilmeğimizi artırmıştık. Onu da örüyoruz. 16 ilmeğimi ördüm. Bir tane artırmamı yaptım. 2 tane ara ilmeğimi örüyorum ve tekrar bir tane daha artırma yapıyorum. Ve kol içinde ilk başta 9 ilmeğimiz vardı. Bir önceki sırada hem buradan bir tane hem buradan bir tane artırmıştık. Toplamda 11 ilmeğimiz oldu. Ortada örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve bakın 11. ilmeğim bir önceki sırada artırmış olduğum ilmek. Onu da örüyorum ve bir tane artırmamı yaptım. Tekrar 2 ilmeğimi örüyorum ve tekrar bir tane daha artırma yapıyorum. Evet, şimdi arka taraftayız. Arka tarafta da 24 ilmek başlamıştık. Daha sonra bir buradan artırdık ve 26 ilmeğimiz oldu. Şimdi 26 ilmeğimizi örüyorum. Bu şekilde sayarak değil de artırma ilmeğine gerektiği kadar da bakarak yapabilirsiniz. Yani her sırada saymak yerine zaten artırma ilmeklerimiz farklı oluyor. İşte artırma ilmeğine gelesiye kadar örebilirsiniz. Yahut bu kullanmış olduğum ilmek tutuculardan da koyabilirsiniz. İlmek tutucunuz yoksa küçük bir ip de bağlayabilirsiniz. Evet. Bakın arkadaşlar, saymadım ama bir önceki sırada artırmış olduğum ilmeğe geldim. Evet, örüyorum onu da ve bir tane artırma, gizli artırma yapıyorum. Tekrar 2 ilmeğimi örüyorum. Bir tane daha gizli artırmamı yapıyorum. Tekrar kol ilmeklerimi örüyorum. Daha önceki kolda söylediğim gibi 11 ilmeğimiz olmuştu. Ama bakalım, yine saymıyoruz ve artırma yaptığımız ilmeğe geliyoruz. Bakın, evet. İlla her sırada saymak zorunda değilsiniz. Artırma ilmeklerini takip ederek de yapabilirsiniz. Evet, bir tane daha artırdım ve ön ilmeklerimi örüyorum. Evet. Son 7 ilmeğimi de haroşa olarak ördüm. Ve arka sırayı ters örgü olarak örelim, gelelim. Evet arkadaşlar, arka sırayı da ördüm. İlk 7 ve son 7 ilmeğimi haroşa olarak ördüm ve diğer bütün ilmeklerimi ters örgü olarak ördüm. Şimdi 3. artırma sıramızdayız. Tekrar arkadaşlar göstereceğim. Bakın, ilk ilmeğimi her zaman örmeden alıyorum ve ilk 7 ilmeğim haroşa, daha sonra ilmeklerim düz, önde düz örgü ve arkada ters örgü olarak yeleğimizin robasına tamamlayacağız. Bakın, bir önceki sırada artırdığım ilmeğe geldik ve onu da örüyorum. Toplamda 17 ilmeğim olması lazım. 2 4 6 8 10 12 14 16 ve 17. Evet, bir tane gizli artırmamı yapıyorum. 2 tane ara ilmeğimi ördüm ve bir tane daha gizli artırmamı yaptım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi
hep aynı şekilde artırmalarımızı yapıyoruz. İkişer ilmek ara ilmeklerimiz vardı. O ilmekler robamız sonuna kadar hep aynı şekilde ilerleyecek. Bakın bir önceki sırada artırmış olduğum ilmeği de ördüm. Bu iki ilmek bakın bizim orta ilmeğimiz ve artırma bitesiye kadar bu ilmeklerimiz hep bu şekilde gidecek. Hep o iki ilmeğin sağından ve solundan birer artırma yapacağız. Evet, bakın bir önünden bir arkasından artırmamı yaptım. Evet arkadaşlar, şimdi artırmalarımız bu şekilde, robamızı bu şekilde ayarlayacağız ve toplamda 20-21 artırma sırası yapısıya kadar öreceğim. Daha sonra kol ilmeklerimizi keseceğim ve beden kısmını oluşturacağım. Şimdi arkadaşlar 20-21 artırma sırası yapıp gelelim. Daha sonra hep beraber kol kesimini yapalım. Ben geldiğimde söyleyeceğim kaç sıra ördüğümü. Evet, örüp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben yeterli boyutta ördüm roba kısmımı. Toplamda artırmalarımı 20 kere yaptım. 20 artırma sırası yaptım. Yani daha sonra burada ilk düğme deliğini sizlerle beraber açmıştık. İlk düğme deliğinden sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12 sıra sonra bir tane daha düğme deliği yaptım. Ve şimdi arkadaşlar kollarımızı ayıracağız. Keseceğiz. Kollarımızda haroşa örgü yapacağız birkaç sıra. Daha sonra keseceğiz kollarımızı. Şimdi örgümüzün ön tarafından örmeye başlayalım. Evet, ilk 7 ilmeğim zaten haroşaydı. Yine aynı şekilde yapıyoruz. Şimdi artık arkadaşlar artırmalarımız yok. Kollarımızı birkaç sıra haroşa öreceğiz. Sadece kol kısımlarını. Daha sonra kollarımızı keseceğiz ve bedenimizi birleştirip beden kısmımızı o şekilde modelimizi kuracağız. Şimdi ilk olarak ön parçamızı örüyoruz. Kolumuza kadar. Evet, bakın artırma yaptığım ilmeğe geldik ve arada 2 ilmeğim vardı arkadaşlar. Bu 2 ilmeğin bir tanesini ön beden için koyacağım, bir tanesini de kol için koyacağım. Evet, ilk ilmeğimi bu şekilde ördüm. Şimdi ön bedenimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Sırada kolumuz var. Kolumuzu da yine arkadaki ayrım yerine gelesiye kadar düz örgü olarak öreceğim. Daha sonra yine o ara ilmeklerim vardı 2 tane. O 2 ilmeğin bir ilmeğini yine koluma, diğer bir ilmeği de arka bedenime koyacağım. O şekilde ayrımını yapmış olacağım. Evet, şu anda kol kısmımızı örüyoruz. Ara ilmeklerimize kadar bu şekilde düz örgülerimizi öreceğiz.
Evet. Şimdi son olarak bakın artırma ilmeğimi ördüm ve 2 tane ara ilmeğin bir tanesini bu tarafa ekledim. Bir tanesi de kaldı. Şimdi dönüyorum arkadaşlar. Şimdi artık sadece kolumuzu öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve düz örgülerle başladım. Çünkü ben haroşa örgüyü düz örgülerden oluşturuyorum arkadaşlar. Siz ters örgülerden oluşturuyorsanız ona göre haroşa örgüye başlayabilirsiniz. Evet. Bu şekilde kol kısmımızı öreceğiz arkadaşlar. Kol kısmımızda 3-4 sıra bu şekilde haroşa olarak örelim, gelelim. Yani şimdi bu ön parçaya kadar yine öreceğiz. Bir tane bu ara ilmeklerin birisi ön beden için kalacak, bir tanesini kol için koyacağız. Sonra geldiğimizde bu ayrıma kadar tekrar döneceğiz. Tekrar öreceğiz, tekrar arkaya döneceğiz, öreceğiz. Bu şekilde 3-4 sıra haroşa örelim, kolumuz için gelelim. Evet arkadaşlar, ben toplamda 4 sıra haroşamı ördüm kolum için sadece. Şimdi kesimini yapacağız. Örerek kesme tekniğiyle yapacağız. İlk ilmeğimi aldım, ikincisini ördüm ve üzerinden geçiriyorum. Ördüm, arkadakini üzerinden geçiriyorum. Evet. Kesme işlemini bu şekilde yapacağım. Çok sıkı bir kesme yapmayın arkadaşlar. Kol kısmında rahatsızlık verebilir bebeğinize. Evet. Bu şekilde bakın. Şöyle takayım. Bakın güzel bir kesmemiz oluyor. Şimdi arkadaşlar kol bitirmene kadar keselim, gelelim. Evet arkadaşlar, ipimi hafifçe uzun bıraktım. Çünkü bu şekilde koltuk altından dikişini yapacağız. Evet, kesmemiz bitti. Bu kolumuzu bu şekilde oluşturmuş olduk. Çok güzel oldu. Şimdi ön bedenimizi örmüştük. O yüzden ipimizi arka ilmeklerimizde geçireceğim. Evet. Ve bu şekilde bağlıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar arka bedeni öreceğiz. Yine kolumuza kadar. Evet, başladık. Yine dediğim gibi bir önceki kolumuzda yaptığımız gibi arkadaşlar, iki tane ara ilmekten bir tanesini arka bedene ekleyip diğerini kolumuza ekleyeceğiz. Daha sonra kolumuzu öreceğiz. Yine ön bedenden bir ilmek kolumuza, bir ilmekte ön bedenimize koyacağız. Diğer ara ilmekleri. Şimdi kolumuza kadar örelim. Orada ben yine anlatayım. Daha sonra örüp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben arka bedenimi ördüm. Şimdi bakın ara ilmeklerim var. Ara ilmeklerimden bir tanesini arka bedene ekledim. Bir tanesini kol için.
Şimdi arkadaşlar yine diğer kolda yaptığımız gibi buradan örmeye devam edeceğiz. Kolumuzu öreceğiz ve ön bedene geldiğimizde bu yine ara ilmeklerden bir tanesini kol için koyacağız. Bir tanesini de ön beden için. Sonra buradan geri döneceğiz. Arkayı haroşa olarak öreceğiz ve buradan yine ayrıma geldiğimiz zaman tekrar döneceğiz. Kolumuzu aynı bu diğer kolumuzda yaptığımız gibi 4 sıra haroşa olarak öreceğiz. Daha sonra 4 sırayı tamamladıktan sonra kolumuzu kesip bitireceğiz. Kolumuzu kestikten sonra ilmeğimizi, ipimizi buradaki ön beden için ilmeğimizi takacağız, ipimizi. Daha sonra ön bedenimizi öreceğiz ve arka bedeni geçtiğimiz zaman geleceğim arkadaşlar. Arka tarafı şu koltuk altlarının birleştirmesini hep beraber yapacağız. Evet, kolumuz için haroşalarımızı örelim. Kesimimizi yapıp ön bedenimizin de ön kısmını örüp gelelim. Evet arkadaşlar, ben bu kolumu da tamamladım. Ön bedenimi ördüm. Örgümün ön tarafından şimdi örgümün arka tarafına geçiyorum. Ve bu sırayı arkadaşlar haroşa olarak tamamlayacağız. O yüzden önde de arkada da düz olarak örüyorum. Şimdi ilk 7 ilmeğim zaten haroşaydı. Ve geri kalan bütün ilmekleri de düz olarak öreceğim ki haroşamı oluşturayım. Evet. Şimdi koltuk altlarında da birleştirme yapacağım. Ve ilmek artıracağım arkadaşlar. Bu sırada toplamda 3 ilmek artıracağım. Koltuk altlarından artıracağım. 2 tane bir koltuk altından artıracağım. 2 tane de bir tane de diğer koltuk altından artıracağım. Toplamda 3 tane artırma yapmış olacağım. Modelimizin oluşması için evet. Ön bedenimizi ördük. Bakın haroşamız oluştu. Şimdi burada arkadaşlar 2 ilmek, 1 ve 2 ilmek atıyorum. Sıkı atın ilmeklerinizi burada koltuk altında arkadaşlar, çünkü açılma yapmasın. Evet, 2 ilmeğimi attım ve buradan bu şekilde devam ediyorum. Evet, şimdi koltuk altındaki arttırmalarımızı yaptık. Şimdi arkadaşlar arka bedeni örüyoruz. Diğer koltuk altımıza geldiğimizde orada bir tane artırma yapacağız. Evet, şimdi bu arka bedeni örelim. Koltuk altına geldiğimizde gelelim arkadaşlar. Evet, ben arka bedenimi ördüm. Koltuk altıma geldim. Şimdi burada da bir tane ilmeğimi artırıyorum. Evet, bu şekilde bir tane ilmeğimi artırdım ve ön bedenle birleştiriyorum. Evet, şimdi de yine ön bedenimizi bütün ilmekleri haroşa olarak örüyoruz. Bir sıra haroşa örgü örmüş olacağız ön bedende.
Son 7 ilmeğimizi de örüyorum. Ve sıramı tam bu şekilde tamamlamış oldum. Evet, birleştirmelerimizi de yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar modelimiz için ön sıradayız. Yine her zamanki gibi 7 ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. Diğer bütün ilmeklerimizi ön sırada düz, arka sırada ters olarak öreceğiz. Evet, baştaki 7 ilmek ve sondaki 7 ilmeği sadece haroşa olarak öreceğiz ve aradaki bütün ilmekleri ön tarafta düz, arka tarafta ters olarak öreceğiz. Toplamda 6 sıra örüp gelelim arkadaşlar. Önde düz, arka tarafta ters olarak toplamda 6 sıra örelim. Onun üzerine modelimizi yapacağız. Evet arkadaşlar, ben haroşalamamdan sonra 6 sıra düz örgü ördüm. Ön tarafta 6 sıra, arkadan saydığımızda da yine ters örgülerimiz 6 sıra. Şimdi arkadaşlar burada modelimizi kuracağız ve şimdi ben bir tane de burada düğme deliği yapacağım. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Ben 12 sırada bir düğme deliği açtım. Siz isterseniz 10 sırada, 11 sırada, 12, 13 sırada ne kadar arasını istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz. 1, 2, 3 tane ördüm. Bir tane doladım. 2 ilmeği bir aldım. Evet, bir tane daha düğme deliğimiz olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar 7 tane haroşamı ördükten sonra düz örgülerime geldim. İlk düzümü örüyorum. Bir tane örüyorum. İkincisini söküyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 ve kalan ilmeğimi şişime taktım ve arka taraftan ipimi şişime doladım ve ilmeğimin içinden geçirdim. Evet, 3 tane örüyorum. 1, 2, 3 ilmek ördüm. Dördüncüsünü söküyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 şişime taktım. Arkadan ipimi şişime doladım ve ilmeğimin içinden geçirdim. Evet, tekrar 1, 2, 3 ilmek ördüm. Dördüncüsünü 1, 2, 3, 4 ve 5 kere söktüm. Kalan ilmeğimi şişime takıyorum ve arka taraftan ipimi şişime dolayıp kalan ilmeğimin içinden geçiriyorum. Evet, modelimiz bu şekilde kuruluyor arkadaşlar. Evet, tekrardan 1, 2 ve 3 ilmek ördüm. Dördüncüsünü söküyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Kalan ilmeğimi şişime taktım ve arka taraftan ipimi dolayıp içinden geçirdim. 1, 2 ve 3. Evet. Bakın arkadaşlar, bu şekilde modelimiz oluşmaya başladı. Evet arkadaşlar, hep bu şekilde 3 ilmek öreceğiz ve dördüncüsünü sökeceğiz. 5 kere söküyoruz. Kalan ilmeğimizi şişimize takıp arkadan ipimizi dolayıp içinden çekiyoruz. Evet, bu şekilde. Evet arkadaşlar, modelimizi bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayıp geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu sırada son modelim kaldı ve onu da yapalım beraber. 3 ilmeğimi ördüm. Dördüncüsünü söküyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmeğimi taktım.
şişime dolayıp çekiyorum. Evet, bir tane düz ilmeğim var ve diğer 7 ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Evet. Bu şekilde arkadaşlar, bakın ilk modelimizi de oluşturmuş olduk. Şimdi modelimiz ilerledikçe daha güzel kendisini gösterecek. Şimdi arkadaşlar yine aynı şekilde arka tarafı ters örgü, ön tarafı düz örgü olacak şekilde yine 6 sıra öreceğiz. Geleceğiz arkadaşlar. Tekrar ikinci modelimizi kuracağız. Evet arkadaşlar. İlk modelimizi yaptıktan sonra ben yine 6 sıra ördüm. Şu şekilde sayıyoruz arkadaşlar. Bakın şu uzun ilmeğimiz var ya. Onunla beraber sayıyoruz. 2, 4, 6. Evet, şimdi buraya kuracağımız için burayı sayıyoruz. 6 sıra haroşamız, pardon, düz örgümüz olmuş oldu. Şimdi bakalım. İlkinde bir tane ördük. İkincisinde hemen modelimizi yaptık. Şimdi arkadaşlar bunun çapraz denk gelmesi için buraya gelmesi lazım. Yani 3 ilmek yapıyoruz ya. Orta ilmeğine denk getirmemiz lazım. O yüzden başta 3 tane öreceğiz. Dördüncüsünü sökeceğiz. İlk sırada birincisini ördük. İkincisini hemen modelimizi yapmıştık. Sökmemizi sökmüştük burada. Şimdi 3 tane öreceğiz. Dördüncüsünü o şekilde sökeceğiz. Yani çapraz bir şekilde gelecek. Şimdi ilk 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Şimdi bakın. 1, 2, 3 tane ördüm. Bakın 4. ilmeğim bu topumuzun hemen ortasındaki ilmek. Evet, bakın bu şekilde. Şimdi bunu sökeceğiz. Çıkartıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. İlmeğimi taktım. Şişimi çektim. Modelimi yaptım. Devam ediyorum. 2 ve 3. Yine bakın topumuzun ortasındaki ilmeğe denk geliyor. Söküyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. İlmeğimizi şişimize takıyoruz. Doluyoruz ipimizi ve içinden geçiriyoruz. Evet. Bakın ikinci sıramızda bu şekilde oluşturuyoruz. Evet. Bu sırayı da bu şekilde yapalım arkadaşlar. Tekrar sıra sonunda tekrar geri geleceğim. Evet arkadaşlar. Ben ikinci model sıramı da tamamladım. Yine en başta 3 ilmek ördük. Daha sonra modelimizi yapmıştık. Sonunda da yine 3 ilmeğimiz kaldı. 3 ilmekten bir önceki ilmeğimizi sökmüştük. Daha sonra 3 ilmeğimizi ördük. Ve 7 tane de haroşamızı ördük. Sıramızı bu şekilde tamamladık. Evet arkadaşlar, yine aynı şekilde arkalar ters, önler düz olacak şekilde 6 sıra öreceğiz. Ve yine ilk sırada yaptığımız şekilde 3. sıramızı bir tane ilmeğini öreceğiz. İkincisini hemen sökeceğiz. Evet, ilk sırada yaptığımız şekli uygulayacağız. 3. sırada dediğim gibi 1. sırada, 3. sırada, 5. sırada, 7. sırada tek sıralarda bu şekilde ilk ilmeği öreceğiz. İkincisine sökeceğiz. İkinci sırada ne yapmıştık? 3 ilmeğimizi ördük. Dördüncüsünü söktük. 4. sırada da aynı şekilde yapacağız.
Evet, birincisinde bir ördük, ikinciyi söktük. İkinci sırada 3 ördük, dördüncüyü söktük. Üçüncü sırada bir öreceğiz, ikinciyi sökeceğiz. Dördüncü sırada 3 öreceğiz, dördüncüyü sökeceğiz. Sıramız bu şekilde gidecek. Hep bu iki sırayı tekrarlayacağız. İlk önce birinci sırada ne yaptıysak şimdi üçüncü modelimizde onu yapacağız. Dördüncü modelimizde ikinci sırada yaptığımızı yapacağız. Hep bu şekilde modelimiz devam edecek. Şimdi arkadaşlar ben yeleğimin boyutunu tamamlayayım. Modellerimi tamamlayayım. Daha sonra geldiğimde size kaç sıra model uyguladığımı söyleyeceğim. Kaç santim olduğunu da söyleyeceğim. Daha sonra beraber devam edeceğiz. Ben modelimi tamamlayıp boyumu tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Ben yeleğimin boyutunu tamamladım. Bu şekilde toplamda hep beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Bonbon şekeri modelimizi yapmışız. Ve şimdi artık lastik kısmına geçeceğiz. Ben size boyutunu da vereyim. Şu şekilde toplamda 20 santime ulaşmışız arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar ben 14. bonbon şekeri modelimi yaptım. Modelimi uyguladım. Ve şimdi örgümün arka tarafındayım. Yani ön tarafından modelimi uyguladım. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Ve arkadaşlar burada artık lastik kısmına geçeceğiz. Yani haroşa olarak öreceğiz. Ben haroşaları düz örgü olarak ördüğüm için düz örgüyle devam edeceğim. Bütün artık sıra sonuna kadar düz örgü öreceğim. Haroşa örgü yapacağım. Ön taraftan da haroşa olarak devam edeceğim. Toplamda 4 ya da 5 sıra boyunca haroşa olarak örüp geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben lastik kısmımı da ördüm. Şu şekilde 5 sıra haroşa örgü olarak ördüm. Şimdi artık arkadaşlar yeleğimizi bitireceğiz. Kesme tekniğimi de sizlere tekrardan göstereceğim. Kolları keserken göstermiştim ama yine göstereceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkincisini örüyorum ve üzerinden anlatıyorum. Evet. Örerek kesme tekniğiyle yeleğimizin etek ucunu da kesiyoruz bu şekilde. Zaten kolları keserken dediğim gibi göstermiştim arkadaşlar. Yine aynı şekilde etek ucumuzu da kesiyoruz. Ben 5 sıra haroşa ördüm. Siz bir sıra eksik, bir sıra fazla örebilirsiniz. Bu arada ben kenarda 6 tane düğme deliği açtım toplamda. 12 sırada bir düğme deliği açtım. Siz daha az düğme olsun derseniz 13 sırada ya da 14 sırada bir de yapabilirsiniz ama 14 biraz arası geniş de olabilir. Ya da daha sık düğme isterseniz daha arasını kısaltabilirsiniz. 10 sırada bir de yapabilirsiniz düğme deliklerinizi. Evet arkadaşlar, bu şekilde etek ucunu kesip geleceğim. Bakın çok düzgün bir kesiş tarzı ve şuradan göstereyim. Bu koltuk altlarını da dikip öyle geleceğim arkadaşlar. Tersine çevireceğim. Ve diğer videolarımda anlattığım gibi bu şekilde zaten ipimi uzunca bırakmıştım. Bu şekilde birleştirip karşılıklı ilmekleri
dikeceğim. Tersinden tabii ki. O şekilde hem yeleğimin etek ucunu keseceğim hem de koltuk altlarımızı dikip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben yeleğimi bitirdim, tamamladım. Bu şekilde altının kesmesini yaptım. Daha sonra bakın koltuk altlarımızı da diktik. Düğmelerimi de diktim ve çok şirin, çıtı pıtı, tam bahara göre bir yelek yapmış olduk. Yeleğimiz 1-1,5-2 yaşa kadar kullanılabilir bir yelek. Hemen size ölçüsünü de vereyim arkadaşlar. Boyundan etek ucuna kadar 35,5 santim. 35,5 bu arası. Genişliği de bakalım 27 santim arkadaşlar, genişliği. Evet. Yeleğimiz bu şekilde oldu arkadaşlar. Dediğim gibi 1-1,5-2 yaşa kadar rahatlıkla kullanılabilecek bir boyutta. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup videolarımı beğenir ve paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.